Çocuklarda hidrosefali. Öncelikle ventriküler sistemden bahsedeyim. Ventrikül, beynin içerisinde bulunan havuzcuklardır. Lateral ventriküller dediğimiz sağda ve solda bulunur. Onun altında 3. ventrikül, onun altında 4. ventrikül olmak üzere 4 tane ventrikül vardır. Lateral ventriküllerden BOS yapılır. Yani beyin omurilik sıvısı. Bu günde 700 cc'ye kadar yapılır ve emilir. BOS beyinde yapıldıktan sonra kuyruk sokumuna kadar devam eden dura içerisinde dolaşır ve emilir. Lateral ventriküllerden BOS 3. ventriküle geçer. 3. ventrikülden de 4. ventriküle aqueduct kanalı ile geçer. Aqueduct'ı özellikle söylüyorum. Çünkü doğuştan hidrosefaliler yani anne karnından gelen hidrosefalilerde o aqueduct stenozu yani aqueduct'ın kapalı olması ya da çok daralmasına bağlı hidrosefali oluşur. Anne rahminde çocukta başta büyümeler görülür ve takip edilir. Şimdi de klinik olarak hidrosefali nedir? Onu nasıl görünür? Onu anlatacağım. Birinci bulgu zaten başın büyümesidir. Baş çevresi ölçüldüğünde hidrosefalide baş büyür. Bebeklerde bıngıldak dediğimiz fontanelde kabarma, bulantı, kusma, gözlerde güneş battı manzarası dediğimiz manzara görülür. Ayrıca saçlı deride yani kafanın cildinde venöz belirginleşme yani damarların belirginleşmesi ile tanı konur. Bu hastalar huzursuz, ince, tiz ağlamalar, hatta havaleler geçirirler. Klinik olarak sonradan edinsel olan hidrosefaliler vardır. Yani bu BOS dolaşımını engelleyen, kafanın büyümesine neden olan, yani hidrosefaliye neden olan tümörler vardır. Zaten çocukların beyin tümörleri hep beyincik dediğimiz posterior fossa'da %65 oranında görülür. Bunlar BOS'un dolaşımını engelleyerek hidrosefaliye neden olurlar. Kafa içi basınç artmasına bağlı çocukta değişikliklerin yanında bu hastalarda tümöre bağlı belirtiler de görülür. Yani serebeller dediğimiz beyinciğe bağlı belirtiler de görülür. Peki bu hastalarda ne yapılır? Nasıl takip edilir? Tedavisi nedir? Onları anlatayım. İntrauterin yani rahimdeyken çocuk baş büyümesi takip edilir. Doğumdan sonra eğer ki baş büyümesi devam ediyor ve bulgular hidrosefaliyi destekliyorsa fontanelden ultrasonografi ve tomografi çekilerek tanı konur ve tedavi yolu çizilir. Beyin dokusunda gelişmeyi de engellediği için acilen genel durum bozulmadan hastaya şant uygulaması yapılması gerekir. VP şant dediğimiz ventriküloperitoneal şant takılarak beyin omurilik sıvısı lateral ventriküllerden alınarak periton içerisine aktarılır ve peritonda BOS'un yani beyin omurilik sıvısının emilimi sağlanır. VP şantın tabii ki komplikasyonları var. Yabancı sim reaksiyonları, VP'ye bağlı nöbetler, subdural hematom sayılabilir. Ve ayrıca batın içerisinde VP şantın ucunda pseudokist dediğimiz kist oluşabilir. Komplikasyonların tedavisinde ve şantların tamirinde neler yapılır onu önümüzdeki videolarda sizlere açıklayacağım. İyi günler dilerim.